Neden ya Resulallah? Salat Resulallah. Ben destur. Tarikatın as-suhbe vel hayru fil cemiye. Bizim tarikatımız sohbet üzerine kaimdir. Sohbet, ahbapların birbirlerine hasbihal yapmaları, hal hatır sormaları, öyle güzel şeyler anlatmaları da vaaz vermek, o da hepsi sohbet olarak kabul alınıyor. Hayır, cemiyettedir. Yani biraz cemaat beraber olması. En azından haftada bir defa ya da 2 haftada bir defa olsa zikir için 3 haftayı geçirmeyin diyor hani tarikat ehli. Zikri hatmi hacek yani 3 haftada bir yapması lazım. Yapmayan tarikattayım derse utansın diyor. Allah'a şükür bu yerleri ecdadımız yapmış. Mübarek da Bursa'dan geldi. Evet. Bursa'dan geldi. İsmail Hakkı Hazretleri'nin şeyhidir. Kutup Osman Efendi. Büyük alim. Allah Kıbrıs'a göndermiş. Demek bunlar Kıbrıs'ın tapusu bunlar. Bunlar olmasa zaten siz ne Türk vardı burada diyecek ne Müslüman vardı diyor. Hepsi Allah rızası için gelmişler. Bu yerleri yapmışlar. Vakıf yapmışlar. Vakıf yapınca insan herkes istediği gibi yapar. İster az bir şey verir, ister çok verir, ister şey yapar ama Allah'ın hikmeti ta yüzlerce seneden gele gele bir karış yer verse bile ötekisi bir karış daha veriyor. Gele gele çoğalıyor maşallah. Faydası var insanlara, hem vakfedene faydası var hem öteki insanlara faydası var vakıfın. Şimdi biz burada Kıbrıs adasında 40 sene önce savaş yaptık, aldık, o kadar şehit verdik. %40'a yakın bizim galiba. Yok %30 verirseniz barışırız derler, yok bilmem ne derler. Halbuki buradaki Müslümanların vakfı adanın yarısından fazladır yani. Hakikate baksalar burada tapudur yani. %50 Müslümanlarındır burası. Ama onu gavuru bırak, buradaki eski insanlar o vakit dalalete girmişlerdi. Vakıfları yağmaladılar. Vakıf çok güzel şeydir. Vakıf çok tehlikeli bir şeydir. Vakfın malını yiyen hayır etmez. Vakfın malını yiyen zaten ahirete inanmıyordur. Bir şey değil, o inanmasın. O göreceği var ahirette ama esas dünyada Allah burnundan fitil fitil getirtirir. Vakıf malı duydunuz mu? Uzak durun.
En ufak bir şey almayın. Şüphe ederseniz bile vakfın malında uzak durun. Bizim bir amcamız vardı. Devamlı bir hikaye anlatırdı. Süleyman Aleyhisselam bilirsiniz, bütün kurdun, kuşun, hayvanın dilini bilirdi. Serçe kuşu vardı da onu severdi galiba. Baktım ortada yok. Bakmış gitmiş bir tane serçecik bulmuş, ona hava atıyor, şey yapıyor. Bu da kızmış, neredesin sen? Bu da kabadayılanmış. Sen ne diyorsun? Şimdi senin mülkünü mahvederim demiş kendisine. Serçe. Süleyman Aleyhisselam. Sen kimsin de şey yapacaksın demiş kendisine. Malum sen ufacık bir şeysin. Delirdin, ne diyorsun sen? O demiş, ben şimdi vakfın bir toprağını alırım, senin sarayının üstüne atarım, mülkün mahvolur. Yani bu kadar vakfın malı mühimdir, kıymetlidir. Onu dikkatle bakmak lazım. Vakıf malı şey değildir, ganimet değildir. Ama vakıf kiralayabilir. Kiraya alabilirsin vakıftan. O rahat şey yapabilirsin. Vakıfta çalışan insan, onun da hakkı var. Maaşını alır. Hakkı neyse alır. Hiçbir şey yok. Bir itiraz yok. Bir günah kabahat değil o. Kur'an'da da yazıyor. وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا diyor. O vakıf malını, ona çalışanlar alabilir vakıf. Vakıftan maaşını alır, parasını, ücretini alabilir. Her şey onların mübahtır. Ama kalkıp da bu insanlar, mübarekler, bu malı vakfettim, şu camiye bu tarlanın gelirini, bu cami imamına, müezzinine, tamiratına vakfettim diyor. Onu kalkıp da sen satarsan yahut o aldığın parayı başka şeye harcarsan, hele kötü şeylere, o vakit hiç hayır etmezsin. Yani bu vakıf müessesesi çok mühim, çok güzel bir müessesedir İslam'da. Ev yapabilir, yani illa da vakıf oldu diye bütün dünya iş yapmayacak diye bir şey yok. Üstüne bina da yapabilirsin. Onun ne kadarsa ücreti verebilirsin. Devamlı verirsin. Vergi gibi. Fazla da bir şey olmaz. Ama orası gene vakfın olacak. Allah'a şükür işte bu vakıflar oldu. Camiler, hanlar, hamamlar, çiftlikler. Bunlar olmasa zaten bu güzellik kalmazdı. Yüzlerce sene önce ne yaptılarsa gene aynı şey yapılıyor burada. İbadet yapılıyor. Bu garip insanlar o vakit yapmışlar ki sen bu kıyamete kadar sadaka-i cariye, Peygamber Efendimiz'in dediği, insan öldükten sonra 3 şeyi sadaka, sevap gelir kendisine. Amel defteri kapanmaz. Birincisi hayırlı bir evlat bırakmak. İkincisi ilim öğretmek. İnsanlara faydalı olmak. Meşayihler gibi yahut bir ilim öğretmiş, kitap yazmış İslam hakkında, insanlar irşad hakkında. Kıyamete kadar okundukça ona sevabı gider.
Üçüncüsü de böyle bir sadaka-i cariye dedi, bu gibi vakıflar gibi Allah rızası için bir yer bırakmak. Kıyamete kadar onun defterine yazar hayır hasenat olarak. Bu insanlar da öyle yapmışlar. Ama gelip de onların yerini talan edip, yağma edip de başka amaçlara kullanırlarsa Allah Azze ve Celle gene insanın niyetine göre verir. Onlar bu niyetle yapmışlar. Muhakkak o kıyamete kadar o sevap yazılacak o insanlara. Ama onların da vakıflarını talan edenlere de kıyamete kadar lanet olacak. Çünkü çoğu vakıflarında lanetlemiş bu vakfiyeyi başka şekilde kullanana lanet etmiş. İşte Fatih Sultan Mehmet Hazretleri, o meşhurdur vakfiye senedi. Şöyle şöyle yapılacak, bu kadar, yani kendi parasını almış, etmiş. Mesela İstanbul'un göbeğinde Ok Meydanı, orada hiçbir şey yapılmaması lazım. Vakıftır orada, sırf okçuluk için. Koca bir meydan. Ne güzel bırakmış yani. Gavuru bütün şehrin yarısını yeşillik alan yapar. Ok Meydanı yeşillik olsaydı ne olacaktı? Zarar ziyan mıdır yani? Koskoca sultan vakfetmiş orasını, lanet etmiş. Oraya şey yapana, inşaat yapana, başka şey için kullanana. İşte görüyorsun en berbat yer İstanbul. Hani her şey Allah gösteriyor insanlara ama insanlar inatla kabul etmiyorlar. Hakikati kabul etmiyorlar. Şunu yapmayın diyor Allah. Yapıyor. Ondan sonra ne için başıma böyle şey geldi, ne bu şeyler oluyor diye. Herkes kendi elinden çeker. Hayır yapmayı öğrenelim. Mukaddes sayılan şeylere de hürmet edelim. Bu vakıflar da mukaddes yerlerdir. Onlara elleyene zarar gelir. Çoluk çocuğa da tembih edelim. Yani tamah etmesinler. İstediği kadar güzel olsun. İstediği kadar pahalı olsun. Beleş bile verseler alma. Şimdi millet beleşi bırak, rüşvetle bilmem neyle, onunla bununla o yerleri kapmaya uğraşıyor. Allah ıslah eylesin. Amin. Yani bizim tarikatta, cemiyetimizde edep öğreneceğiz. Edep de her türlü iyi şeyleri öğretmektir. Hürmet etmektir. İnsanlarımıza, büyüğümüze, evliyamıza, peygamberimize, atalarımıza, onların bıraktıkları şeylere hürmet etmektir. Bu güzel şey Allah Arapları vermemiş. Açıkça söyleyeyim burada. Hiçbir hürmetleri yok. Hürmetleri olsa o şeylere hürmet ederdi. Oradaki sahabelere, peygamberimizin Peygamber Efendimiz'in şeyini kaldırabilseler onu bile kaldıracaklar. Hiçbir şeye hürmetleri yok. Ne vakıftır ne bir şey, hiçbir şey yok. Allah'a şükür o edep, hürmet bu milletlere verilmiştir. O da Peygamber Efendimiz'in yoluyla gelmiş meşayihlere birer birer
hepsi o muhabbetle, o şevkle her şeye, en ufak bir şeye hürmet ediyorlar. Bir sakalı şerif dersin, hırkayı şerif binlerce, yüz binlerce insan ziyaret eder. Yani bu hürmet güzel şeydir. Bunu öğretiyoruz işte tarikatta. Allah insanları, bizim gençleri daha fazla bu yola sevk etsin inşallah. Amin. Onlara da iyi olur. Memleketimizde de iyi olur. İnsanlara da iyi oluyor. Allah şükür bizim memlekette yani bu kadar eser kalmış, vakıf eserleri. Bundan kalanlara da inşallah sahip çıkarız. Ne için tahsis edildiyse ona kullanırız yahut ona yardımcı olacak şeyleri kullanırız. Bazı şeyler var, bu fazla diyorlar. Fazla değil. O gene o işe yardımcı olarak daha ileride o da lazım olacak. Allah'ın izniyle buradaki cemaat, insanlar, çocuklar inşallah doğru yola gelecekler. Camiler yetmez o vakit. İnşallah. Amin. Allah hepinize razı olsun. Amin. Meclisimiz daim olsun inşallah. Kaç sene sonra Mavsa'ya geldik. Şeyh Efendi'ne gelirdik hep. Ondan sonra ilk defa geliyoruz. İnşallah. Onun himmetleri hazırdır Allah'a şükür burada. O da yanımızdadır. İmanımız tamamdır inşallah. O da inşallah memnun olsun bize. Mübarekler de memnun olsunlar. Amin. Ve minallah tevfik. El Fatiha.